baktığımız en önemli nokta psikotizm boyutu. Biz hastayı böyle bırakmıyoruz elbette. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere bariyatrik cerrahi ameliyatı öncesi psikolojik değerlendirmenin öneminden bahsedeceğim. Öncelikle bu psikolojik değerlendirmeyi nasıl yapıyoruz onu konuşalım. Skala 90 adını verdiğimiz 90 soruluk bir ruhsal belirti tarama testi var. Bu testte depresyon, kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, paranoid düşünce, hatta öfke düşmanlık boyutunu bile inceleyebiliyoruz. Ama burada baktığımız en önemli nokta psikotizm boyutu. Psikotizm, hastanın gerçeği ayırt edememe evresi oluyor ve hasta bu evrede ise ne yazık ki ameliyat olması mümkün olmuyor. Fakat biz hastayı böyle bırakmıyoruz elbette. Hasta bir psikiyatrik tedavi alıyor. Öncelikle psikiyatri eşliğinde bir ilaç tedavisi, daha sonra psikolog eşliğinde bir psikolojik destek sürecine girerek semptomları iyileştiği zaman ameliyata alabiliyoruz hastayı. Bunun dışındaki bozukluklar, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozukluğu, bunlar ameliyata engel bozukluklar değil. Fakat ameliyat sonraki süreçte hastayı ve hastayla çalışan ekibi zorlayabilecek bozukluklar diyebilirim. Zaten bunlar kilolu bireylerde en çok görülen bozukluklar. Bu koşulda ne yapılması gerekiyor? Biz hastalarımıza öncelikle bunun tespitini yaptıktan sonra skala 90 adını verdiğimiz testin dışında bir ön görüşme de yapıyoruz. Bu ön görüşmede asıl önemsediğimiz şey hastada herhangi bir yeme bozukluğu var mı konusu. Bu yeme bozukluğunu ne belirliyor? Bulimia nervosa, duygusal açlık, duygusal yeme. Onun dışında gece yeme sendromu olabilir, tıkınırcasına yeme bozukluğu olabilir. Eğer hastada bu bozukluklar varsa bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Ondan sonra hasta ameliyat ve diyet sürecine kendini hazır hissedebilir. Peki bu ön görüşmede neler yer alıyor? Genel detaylı bir anamnez alıyorum. Bu anamnezde hasta kaç kilo, en son ne zaman ideal kilosundaydı, o zamandan bu zamana hayatında değişen neler var, kilo almasına sebep olabilecek herhangi bir psikolojik faktör var mı, daha önce psikolojik destek almış mı, aldıysa neden almış, yeme bozukluğu ve diğer psikopatolojilerin yanında travma sonrası duygusal yeme oluşması gibi ekstra bir bölüm var mı, onu saptamaya çalışıyoruz. Ve saptadıktan sonra da hastaya bir farkındalık kazandırıyoruz. Hasta neden yeme bozukluğu yaşıyor? Hasta neden bu kadar çok yiyor? Ve bunun psikolojik sebebini bulduğumuzda o noktada hastaya psikolojik destek vererek obezite tedavisini daha bütüncül bir şekilde sağlamış oluyoruz. Bu bozuklukların teşhis ve tedavisiyle hasta hem ameliyat sürecinde hem de ameliyat sonrası süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak daha sağlıklı hale gelir. Eğer hastanın değerlendirmeleri sonucunda ameliyata engel herhangi bir problem varsa hastayı öncelikle bir tedaviye alıyoruz. Daha sonrasında ameliyat sürecini planlıyoruz. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa ya da sadece ameliyat sonrası düzelebilecek bir sıkıntı varsa o zaman bunu doktor, diyetisyen ve psikolog eşliğinde belirleyip süreci hastayı o şekilde hazırlıyoruz. Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda eğer hastada herhangi bir psikiyatrik bozukluk varsa ve bu psikiyatrik bozukluk ameliyata engelse o zaman hastaya önce bir tedavi planı uygulanır, daha sonra ameliyat süreci başlatılır. Fakat bazen depresyon gibi bazı psikolojik bozukluklar ameliyat sonrası hasta zayıflamaya başladıkça iyileşebiliyor. Özetle obezite cerrahisine karar verdiğinizde başvurduğunuz klinikte veya hastanede bir psikolog olması çok önemlidir. Çünkü hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası bir psikolog tarafından ameliyata hazırlanmak, ameliyat sonrasında da herhangi bir bozukluğunuz varsa bu konuda destek almak, ameliyat sonrası beslenme programına uymanızda, ameliyatın başarılı olmasında ve kalıcı kilo verimini sağlamakta önemlidir. Yani obezite tedavisinde hem doktor, hem psikolog, hem diyetisyenin bulunması hastanın ideal kiloya ulaşmasında en sağlıklı ve en doğru yoldur.